Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir projeyle karşınızdayım. Tam bu güzel sıcak yaz aylarına yakışır şahane bir proje yaptım. Hem çok zarif, hem çok sade, hem çok gösterişli. Bunun yanı sıra da yapımı o kadar basit ki anlatamam. Sizler de videomu takip ederek çok rahatlıkla bu güzel zarif bluzu çalışabilirsiniz. Hem günlük kullanabilirsiniz, hem özel günlerde kullanabilirsiniz. Yaz akşamları da kullanılabilir, gündüz de kullanılabilir. Şahane, çok güzel bir proje oldu. Ben çok severek çalıştım. Umarım sizler de beğenirsiniz, sizler de seversiniz. Deneyeceklere şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bluzu nasıl buldunuz? Yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yorumlarınız çok kıymetli. O zaman keyifli seyirler. Evet, bluzum her zamanki gibi S bedene göre hazırladım. Ben S bedenim ama videolardan, fotoğraflardan anlayacağınız üzere salaş bir yapısı var. Gerçekten şahane bir bluz oldu. Ben çok beğendim, çok severek ördüm. Genellikle Rus kanallarında bu tarz şeyler örülüyor. Ben zaten Rusların örgü profiline hayranım. Harika örgüler yapıyorlar. Bu zarif modeli de onlarda görmüştüm ve çok hoşuma gitmişti. Hemen uyarladım. Bakın bu şekilde şahane oldu. Çok beğendim. Yani yaz akşamlarını da kullanabilirsiniz. Gündüz de kullanabilirsiniz. Gece şıklığı, gündüz şıklığı hepsine gerçekten uygun harika bir model. Sadece 1,5 yumak iplik kullanarak bu güzel bluzu elde ettim. Small beden için. Gerçekten şahane oldu ve yapımı da inanır mısınız? Çok üzerine düşmemekle birlikte 2 günde ördüm. Üzerine düşseydim eğer bir günde çok rahatlıkla örebilirdim. Sizler de bu güzel bluzu tarifimle çok rahatlıkla örebilirsiniz. Videoma geçmeden önce lütfen kanalıma abone olup beni takip etmeyi ve videolarımı hemen ilk izleyen olmak için zile tıklamayı unutmayın. Ölçüler vesaire videonun sonunda var. O yüzden şimdi tekrar vermeyeceğim. Keyifli seyirler. Evet, kullanmış olduğum ip Sensi Shine'ın Vizon rengi. Daha önce de uzun kollu salaş bir bluz örmüştüm. Bu ipliği gerçekten çok beğendim ve bunun böyle yazlık güzel askılı bluz versiyonunda yapmaya karar verdim. Şimdi yazlık bluz için 64 tane ilmek attım. 64 ilmeği arkada ters, önde düz olacak şekilde belli bir uzunlukta ördüm. Ta ki nereye kadar? Koltuk altı kesmesine kadar. Her zamanki gibi crop bir bluz örüyorum. Siz crop değil de daha uzun istiyorsanız bu mesafeyi daha uzun örmeniz gerekiyor. Yani uzun örmenin şartı koltuk altı kesmesine kadar olan kısmı daha uzun tutmanız. Şişim 6 numara. Daha salaş böyle dökümlü bir görüntü elde etmek için 6 numarayla ördüm. Şimdi hemen ölçülerini paylaşayım bu aşamada sizlere. Altına lastik vesaire yapmadım. Direkt bakın ters düz olarak başladım. Hemen şöyle boy uzunluğunu verelim. Boy uzunluğumuz 28 santim. Eni de verelim. Düz örgü olduğu için içlere tabii ki kıvrılma yapıyor. Onu da hesaba katarsak şöyle 50 santim. Eni 50 santim dökümlü bir bluz olsun istedim. Şimdi hemen koltuk altı kesmesiyle başlıyoruz. İlmeğim çıkmamış, sevindim. Evet, örgünün ön yüzünden sağ tarafın koltuk altı kesmesiyle başlıyorum. Evet, koltuk altı kesmesi için direkt bakın sıradaki 2 ilmeğe girdim. İkisini düz olarak ördüm. İlmeğimi tekrar şişime takıyorum. Bir tane kesme yaptım. Şimdi yine 2 tane ilmeği düz olarak örüyorum. İkinci kesmem. Tekrar ilmeğimi şişe takıyorum. Ve yine ikisini birlikte örüyorum. 3 tane kesme yaptım. Kesme yapmış oldum. Bakın kol oyuntusu için, koltuk altı oyuntusu için 3 tane ilmeğimi kestim. Şimdi araları normal düz olarak devam ediyorum. Bakın esnek esnek örüyorum. Bu modelin böyle güzel ve dökümlü durması için temel şartımız esnek örmek, bol bol örmek. Bakın bu şekilde. Hem büyük şiş kullanıyorum hem de bakın elimi olabildiğince gevşek tutuyorum. Sıra başında 3 tane kesme yaptık. Sıra sonunda da yine 3 tane kesme yapacağız.
Evet, sıramı tamamladım. Neden sıramı tamamladım? Çünkü kesmelerde sağ tarafın kesmesini sıra başında yapıyoruz. Ön yüzde. Sol tarafın kesmesini ise, buranın kesmesini ise arka yüzde sıra başında yapıyoruz. O yüzden de ön yüzü sıra sonunda düz ördüm. Şimdi arka yüzdeyiz. Sağ tarafta yaptığımız kesmenin aynısını burada ters yönden yapacağız sadece. Bakın 2 tane ilmeğe girdim. Bakın ikisini örerek bir tane kesme yaptım. İlmeğimi tekrar şişime takıyorum. İkisini bir alıyorum. İkinci kesmem, tekrar şişe takıyorum. Yine ikisini bir alıyorum ve üçüncü kesmemi yapıyorum. Bu şekilde 3 tane kesme yapmış olduk. Şimdi arka yüzü sıra sonuna kadar sıramızı tamamlayacağız. Yani tamamen ters olarak öreceğiz. Ön yüzde yine sağ tarafın kesmesini sıra başında yapacağız. Yani ilk sıramızı tamamlamış olduk. 3 tane sağda, 3 tane solda kesme yaptık. Toplam 6 tane ilmek kesmiş olmamız gerekiyor. 64 olan ilmek sayımız bu sırada 58'e düştü. Evet, tekrar ön yüzdeyim. Yine kesme ile devam ediyoruz. Bu sırada da yine sıra başında 3, sıra sonunda 3, yani sağda ve solda 3'er tane olmak üzere toplamda 6 tane kesme yapacağız. Şimdi bakın direkt sıradaki 2 ilmeğime, kenar ilmeğim de dahil giriyorum ve ikisini birlikte düz olarak örüyorum. Bir tane kesme yaptım. İlmeğimi tekrar takıyorum. İkisini bir örüyorum. İkinci kesmemi yaptım. İlmeğimi tekrar taktım. İkisini bir ördüm ve üçüncü kesmemi yaptım. Bakın koltuk altı oyuntusunu ne yapmış olduk? Bu aşamada yapmış olduk. Şimdi sıramı normal düz olarak tamamlayacağım. Arka yüzde yine sıra başında 3 tane kesme yapacağım. Şimdi sol tarafın kesmesini yapacağız. Yine şöyle 2 ilmeğe birlikte girdim. Birinci kesmem. İlmeğimi tekrar şişime takıyorum. Yine 2 ilmeği birlikte örüyorum. İkinci kesmem. Tekrar şişe taktım. Tekrar 2 ilmeği birlikte ördüm ve üçüncü kesmemi yaptım. Bakın bu tarafta da 3 tane kesme yapmış olduk. Şimdi arka yüzü tamamen ters olarak öreceğim. Ön yüzde yine kesmelerle devam edeceğiz. Evet, şimdi tekrar ön yüzdeyim. Toplam 2 sıra kesme yaptık. 12 tane ilmeğimizin eksilmiş olması gerekiyor. Yani şu anda 52 tane ilmeğimizin kalmış olması lazım. Çünkü 2 sıra kesme yaptık. 64 tane ilmeğimiz vardı. Şimdi yine kesmeyle devam ediyoruz. Bu sırada 2 tane kesme yapacağız. Sıra başında 2, sıra sonunda 2. Toplam 4 tane yani. İkisine birlikte girdim. Kestim 1. İlmeğimi tekrar taktım. İkisini birlikte kestim 2. Evet, sıra başında 2 tane kesme yaptım. Bakın koltuk altı oyuntumuz bu şekilde. Şimdi sıramı tamamlayacağım. Arka yüzde yine 2 tane kesme yapacağız. Sıramı düz olarak tamamlıyorum bakın. Evet, örgünün arka yüzündeyim. Şimdi sol tarafın kesmesini yapacağım. 2 tane de kesme buradan yapacağız. Direkt şöyle 2 ilmeğe giriyorum. İkisini birlikte örüyorum. Birinci kesmem. İlmeği tekrar takıyorum. İkisini birlikte giriyorum. İkisini de birlikte örüyorum. İkinci kesmemi yaptım. Yani şu an üçüncü kesme sıramızın tamamlamış bulunmaktayız.
ilk kesme sıramızda 6, ikinci kesme sıramızda 6. Bunda da 4 tane kesme yapmış olduk. Yani 12 artı 4 toplam 16 tane ilmeğimizi kestik. Toplam 64 tane ilmeğimiz vardı. Şimdi sıramı tamamlayacağım. Ön yüzde yine kesmelerle devam ediyoruz. Evet, tekrar örgünün ön yüzündeyim. 3 sıra koltuk altı kesmesi yaptık. Şimdi koltuk altı kesmelerimiz devam edecek. Ama aynı zamanda da yaka kesmemize de başlıyoruz. Şimdi benim 48 tane ilmeğim var. 2'ye böleceğim. 24 2'ye bölüp bu şekilde sağı ve solu ayrı olarak öreceğiz. Hemen sayıyorum şöyle. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Tam şu 24. ilmekten sonraki noktaya şöyle ayracımı takıyorum. Önce sağ tarafı öreceğiz, sonra sol tarafı öreceğiz. Bundan sonra artık koltuk altı kesmemizi hep birer tane ilmek keserek devam ettireceğiz. Bakın. 2 tane ilmeğim var. İkisini aynı anda giriyorum ve bir tane kesme yapıyorum. Koltuk altı kesmemi yapmış oldum. Şimdi ayraca kadar şöyle araları düz olarak örüyorum. Ayraç noktasına 3 tane falan ilmek kalıncaya kadar. Evet, bakın ayrıca bir tane ilmeğim kaldı. Bu noktada şöyle bir şey yapacağız. Şimdi şu ayracımı çıkarıyorum. Bakın burada ilmek değişimi yapacağız. Sağdaki ilmeği sola aktaracağız. Soldakini sağa aktaracağız. Burada da amacımız arada böyle bir ayrıklık oluşmasın. Hemen şöyle bakın ilmeklerin yönünü değiştiriyorum. Ve bu şekilde örmeye başlayacağım. Şimdi sol tarafın kesmesini arka yüzden yapacağız. O yüzden de bu ilmeğimi normal düz olarak örüyorum. Bakın şurada ayrıklık olmasın diye böyle bir işlem yaptık. Şimdi arka yüze geçiyorum. Arka yüzde direkt şöyle 2 ilmeği birlikte alarak kesmemi yapıyorum. Bu şekilde. Kalan ilmekleri ters olarak örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Şöyle bir sıra daha göstereceğim mantık anlaşılsın diye. Yani hem yaka için bir tane kesme yaptık hem de koltuk altı için bir tane kesme yaptık. Bu şekilde orantılı bir şekilde kesmelerimiz devam edecek. Şimdi tekrar koltuk altındayım. Yine bir tane ilmek kesiyorum. Şöyle ikisini birlikte girerek koltuk altım için bir tane kesmemi yaptım. Araları direkt düz olarak örüyorum. Da sıra sonuna kadar düz örüyorum. Çünkü yaka kesmesini örgünün arka yüzünde yapacağız. Sıra sonuna denk geldiği için kesmemiz örgünün arka yüzünde yapacağız. Ay, o kadar gevşek örüyorum ki takip etmekte zorlanıyorum. Evet, artık ayraç takmaya gerek yok. Yerimiz kendini belli ediyor. Sıramı tamamladım. Şimdi örgünün arka yüzündeyim. Hemen yaka için bir tane kesme yaparak başlıyorum. Bakın yaka için 2 ilmeği direkt birlikte keserek başlıyorum. Kalan ilmekleri ters olarak örüyorum. Yani sağ taraf için sıra başında koltuk altı kesmesi yapıyoruz. Kalan ilmekleri düz olarak örüyoruz. Arka yüzde sıra başında da yaka için bir tane kesme yapıyoruz. Bir şeklinde ilmeklerimiz
azalıncaya kadar aynı işlemi devam ettireceğiz. Şimdi ben belli bir uzunlukta öreceğim. Daha sonra ne kadar ördüm, kaç tane ilmeğim kaldı onu sizinle paylaşacağım. Bakın şu kısım. Burada hem bu kısımdan bir tane kesme yapacağız, bu kısımdan bir tane, ama bu tarafı arka yüzde, bu tarafı ön yüzde yapacağız. Şimdi ben bu şekilde kesmelerimi devam ettireyim. Daha sonra görüşelim. Sağ tarafın kesmesini yaptım. 4 tane ilmek kalıncaya kadar kestim. Son olarak 4 tane ilmek kalınca da şöyle belli bir uzunlukta ördüm ve bıraktım. Bunu arka bedeninde tamamladıktan sonra uzunluğunu, arkayı ona göre öreceğim ve dengeleyeceğim. Gerekirse sökeceğim, gerekirse ekleyeceğim. Şimdi sol tarafla devam ediyoruz. Şöyle ilmeğin yönünü değiştirmiştik zaten. Hemen ipimi bu aşamada takacağım. Hemen şöyle ikisini birden keseceğimiz için şöyle bir ilmek yapalım. İlmeği biraz şöyle gevşek yapalım. Evet. Şu arkasını sonra saklarız. İkisini birden keserek başlıyorum. Yaka için bir tane kesme yaptım. Şimdi devam ediyorum. Burada da yakayı önde keseceğiz. Koltuk altını arkada keseceğiz. Şimdi sıramı tamamlıyorum bu şekilde. Bir tane kesme yaptım. Sıramı tamamlıyorum. Örgünün arka yüzündeyim. Buradan da yine bir tane kesme yapıyoruz. Şu koltuk altı için bir tane kesmemi yaptım. Kalan ilmeklerimi yine örgüme, modelime uygun şekilde ters olarak örüyorum. Tekrar ön yüzdeyim. Yine yaka örüntüsü yapacağız bir tane sıra başında. Ve bu şekilde 4 tane ilmeğe ulaşıncaya kadar modelimizi devam ettiriyoruz. 4 tane ilmeğe ulaşalım. Şu askı yapımını da göstereyim. Askıda da zaten normal düz, önde düz, arkada ters örüyoruz. Farklı bir numara yok. Ama illaki görmek isteyenler olacaktır. O yüzden de askıyı da göstereceğim. Şimdi sıramı tamamlayayım. Bu şekilde 4 tane ilmeğe de ulaşayım diğer taraf gibi. Öre şu görüntüyü elde edeceğiz yani. Bu şekilde 4 tane ilmeğe ulaşalım. Daha sonra şu askı kısmını nasıl yaptım onu da hemen sizlere göstereceğim. Evet, bakın kesmeyi yaparak şöyle 4 tane ilmeğe ulaştım. Şimdi bu 4 ilmeği istediğimiz uzunlukta düz olarak öreceğiz. Kenar ilmeğini örmeden aldığım kalan ilmekleri önde düz olarak örüyorum. Örgümü çeviriyorum. Arka yüz. Arka yüzde de yine kenar ilmeğini örmeden alıyorum ve kalan ilmekleri ters olarak örüyorum. Bunu bu şekilde dilediğimiz uzunlukta örebiliriz. Ben şu tarafla aynı olacak şekilde, bakın şöyle üst üste koyacağım. Bu tarafla aynı olacak şekilde öreceğim. Bunu da santim olarak ölçüsünü vereyim. Bu ölçü daha sonra değişebilir. Dediğim gibi sökebilirim, tekrar artırabilirim. Toplam 15 santim örmüşüm. Şimdi bunu da 15 santim öreceğim ve bu şekilde ön bedenimiz hazır olacak. Daha sonra arka bedenle devam edeceğiz. Ön bedenimiz bu şekilde hazır. Bakın üzerinden çok hafif de bir ütü geçtim. Gayet güzel oldu. Ütü genişleme vesaire yapmadı. Çünkü pamuklu iplik olduğu için formunu bozmadı. Şöyle gayet güzel göründü. Şimdi bu ön bedenimiz. Arka bedene geçeceğiz. Arka bedeninde ya aynısını yapacağım ya bir tık daha değişik yapacağım. Ona daha henüz karar veremedim. Şimdi hemen başlayalım. Arka bedenimizi yapmaya. Yine ilmek atarak başlayacağız. Diğerini 64 ilmek atmıştım. Bunda daha az ilmek atacağım.
Şöyle ilmek atarak başlıyorum. Arka beden içinde 58 tane ilmek attım. Şimdi hemen örgünün bakın arka yüzündeyim. Bütün ilmekleri ters olarak öreceğim. İlk sıra olduğu için ilk ilmeği de şimdi örüyorum. Daha sonraki sıralarda örmeden atlayacağım. Bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz. Ön yüzde de bütün ilmekleri düz olarak örüyoruz. Bunu da yine kesme yapacağım yere kadar ilmeklerimi 58 tane ilmeğimi düz bir şekilde öreceğim. Artırma, eksiltme vesaire yapmayacağım. Evet, arka parçayı da belli bir uzunlukta ördüm. Ne kadar ördüm? Tıpkı ön parçadaki gibi kol oyuntusuna başladığımız kısma kadar ördüm. Ön parçada onun santim olarak ölçüsünü vermiştim zaten. Arka parçayı da aynı santimde ördükten sonra şimdi kol oyuntusuna başlıyoruz. Kol oyuntusunu tıpkı ön parçadaki gibi sıra başında 3, hemen keselim, 1, 2, 3 tane ilmek kesiyoruz. Sıramızı normal düz olarak tamamlıyoruz. Örgünün arka yüzünde de diğer taraftan 3 tane ilmek kesiyoruz. Evet, şimdi arka yüzdeyim. Yine buradan da 3 tane ilmek keseceğim. 1, 2, 3. Toplamda 58 tane ilmeğimiz vardı. 3 tane ilmeği ön yüzde sıra başında kestik. 3 tane ilmeği de arka yüzde sıra başında kestik. Şimdi arka yüzü bütün ilmeklerimi ters olarak tamamlıyorum. Ön yüzde yine kol oyuntusuyla devam edeceğiz. Tekrar ön yüzdeyim. Yine 3 tane ilmek keseceğim. 1, 2, 3. Kalan ilmekleri düz öreceğim. Arka yüzde sıra başında yine 3 tane ilmek keseceğim. Yine örgünün arka yüzündeyim. Yine 3 tane kesme ile başlıyorum. İkinci kesme sıramızdayız şu an arka yüzde. Evet, kalan bütün ilmekleri ters olarak örüp sıramı bitireceğim. Ön yüzde yine kesmelerle devam edeceğiz. Bu kez kesme sayımızı 2'ye düşüreceğiz. 3 2 1 şeklinde 3 3 2 1 şeklinde devam ediyoruz. 2 tane 3 kesmiş olduk. Şimdi 2 ile devam edeceğiz. Tekrar ön yüzdeyim. Yine kesmelerle devam ediyoruz. Şimdi 2 tane kesme yapacağım. Birinci kesmem, ikinci kesmem, sıramı düz olarak tamamlayacağım. Arka yüzde de yine 2 tane kesme yapacağım sıra başında. Tekrar arka yüzdeyim. Burada da 2 tane kesme yapacağım. 1, 2. Şimdi kalan ilmekleri gördüğüm şekliyle ters olarak öreceğim. Ön yüzde artık kesmelerimizi 1'e düşüreceğiz. Bundan sonra hep sıra başında ve sıra sonunda, yani ön yüzde sıra başında 1, arka yüzde sıra başında 1 olarak kesmelerimize devam ettireceğiz. 3 yaptık, 3 yaptık. Şimdi 2 yaptık. Bundan sonra 1 şeklinde kesmelerle devam edeceğiz.
Evet, ön yüzdeyim. Bakın koltuk altı kesmemiz bu şekilde. Şimdi artık bir şeklinde devam edeceğiz. 2 ilmeği şöyle birlikte alıp bir tane kesme sıra başında düz yönde yapıyoruz. Kalan ilmekleri düz olarak örüyoruz. Şimdi tekrar arka yüzdeyim. Arka yüzde de yine sıra başında bir tane kesme yapacağız. 2 tane ilmeği birlikte alarak kesmemi yapıyorum. Kalan ilmekleri ters olarak örüyorum ve sıramı tamamlıyorum. Şimdi bu şekilde dediğim gibi ters yüzde sıra başında, düz yüzde sıra başında olarak birer tane kesme yaparak ben devam ettireceğim. Belli bir süre kesmelerimi yeterli uzunluğa eriştiğim zamanda kaç tane ilmeğim kaldı sizinle paylaşacağım. Sonrasında zaten birlikte devam edeceğiz. Evet, şimdi sağdan ve soldan düzenli artırmamı yaparak, kesmemi yaparak 32 tane ilmeğe ulaştım. Şu an 32 tane ilmeğim var. Şimdi bu aşamada şu askı kısmı için normalde ben 4 tane ilmekten örmüştüm askıyı. Daha sonra gözüme çok kalın göründü. Ben daha ince zarif bir askı olsun istiyordum. O yüzden 3 tane ilmekle askıyı ördüm. Şimdi burada da aynı şekilde askı için sağ tarafta 3 tane ilmek bırakacağım. Şöyle bakın, kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu da dahil. 2 3 tane ilmek bıraktım. Aradaki ilmekleri örüyorum ve kesiyorum. Örüyorum, kesiyorum. Bu şekilde sonda 3 tane ilmek kalıncaya kadar aradaki ilmeklerin hepsini kesiyoruz. Bakın 3 tane sağ tarafın askısı için bıraktım. Sondan 3 tane de sol tarafın askısı için bırakacağım. Aradaki bütün ilmekleri örüp kesiyorum. Evet, geldim sıra sonuna. Bakın 3 tane ilmeğim kaldı. Bunu da normal düz olarak örüyorum, kesmiyorum. Bu kısım dediğim gibi sol tarafın askısı için, bu kısım da sağ tarafın askısı için. Şimdi askıları daha sonra örmeye devam edeceğim. Çünkü askıyı ne kadar öreceğimi bilmiyorum. Ön ve arka bedeni şimdi bu aşamada birleştireceğim. Daha sonra askılarla devam edeceğim. Şöyle bakın, bir taraf içe denk gelecek, bir taraf dışa. Şimdi güzelce bir yanları dikelim. Ardından üzerime giyeceğim ve askıyı ne kadar örmem gerekiyor. Çünkü ön kısmı biraz örmüştüm. Arka kısmını da ona göre öreceğim. Şimdi hemen şu kısımların dikişini yapalım. Evet, şöyle bakın, yan kısımların dikimini göstereceğim. İpimden pulları ayırdım dikerken takılmasın diye. Zaten bir katındaydı ipin. İp şöyle katlarına ayrılıyor. Bir katında sadece pul vardı. Onu böyle sıyırdım. Şimdi bakın, şöyle başlangıçta bıraktığım iple, minik ipi dikişi göstereceğim. Şöyle bakın, bakıyorum. Düzgün olan ilmeklerden şöyle başlıyorum. Ardından bakın, şu en dıştakini bırakıyorum. Bir öncekine batıyorum. Şöyle içinden geçiriyorum. Geri geliyorum. Bakın, bu kısımdan devam ediyordum. Tekrar buradan batıyorum. Burada geliyorum. Kaldığım kısımdan böyle. Bu şekilde bakın,
Bir burada şöyle içe batıyoruz. Başak kısmına. Bir aynı şekilde burada batıyoruz. Bir bakın, bu kısımdan şöyle batıyorum. Aynı hizayı kaybetmememiz gerekiyor bu aşamada. Masada dikmeyi hiç sevmiyorum. Kontrol edemiyorum çünkü. Sırf mantık anlaşılsın diye gösteriyorum. Şuradan bakıp batıyorum. Diğer taraftan geliyorum. Bu kısımdan batıyorum. Pullar biraz dikişte bizi zorlayabiliyor. Dediğim gibi bakın, bu hizadan takip ederek bir de karşı taraftan batarak burada yeni bir ilmek oluşturacağız. Şu alt kısmı biraz gevşedi. Burayı daha sonra düzelteceğim. Alttan dikerek toparlayacağım onu. Bakın, bir buraya, bir de buradaki sıramızı takip ederek bu kısma batıyoruz. Ve bakın şöyle bir sıra oluşuyor. Şimdi bu şekilde koltuk altı kesmesini yaptığımız kısma kadar, bakın şu kısma kadar dikeceğiz. Burası zaten koltuk altı için ayırmış olduğumuz kısım. Burayı böyle dikeceğiz. Sonra geleceğiz diğer tarafı. Burada da yine alttan başlayacağız. Yine koltuk altı kısmına kadar dikeceğiz. Daha sonra devam edeceğiz. Evet, yanlarında bakın bu şekilde diktim. Daha sonra üzerime giydim. Ve şu askı kısmını ona göre ayarladım. Üzerime giydim. Askı kısmının nereye kadar olması gerektiğini ona göre ayarladım. Kol altları videodan da fotoğraflardan da göreceğiniz üzere daha geniş bıraktım. Esnek bıraktım. Çünkü model bu şekilde güzel. Tam üste yapışan bir model olursa bu salaş ve dökümlü görünümü elde edemeyiz. O yüzden de bu şekilde ayarladım. Şimdi santim olarak ölçüsünü vereceğim. Bakın şurada 3 tane ilmek bıraktığımız noktadan sonra buraya kadar ördüğüm noktadan dediğim gibi üzerime giydim ve buradan da belli bir noktaya kadar örüp diktim ve birleştirdim. Bakın hiçbir şekilde dikiş izi vesaire görünmüyor. Harika oldu. Şimdi bunun detaylı olarak ben sizlere santim ölçüsünü vereyim. Siz de ona göre fikir olsun ama yine de kesinlikle üstünüze giyip o şekilde ölçmenizi, o şekilde ayarlamanızı tavsiye ederim. Genel olarak şöyle verelim bakalım. Bu arada ütü vurdum ben. Ama dediğim gibi pamuklu bir iplik olduğu için boyutunda çok esneme vesaire olmuyor. Bakın eni 44 santim. Boyuna bakalım. Boyunu da şu diktiğim kısmı söyleyeyim öncelikle. Şu diktiğim kısma bakalım. Bu kısım şöyle esneme payıyla birlikte 29 santim. Bakın koltuk altından diktiğim kısım 29 santim. Şu askıyı direkt santim olarak söyleyeyim ölçüsünü. Şuradan bu noktaya kadar askım tam 24 santim. Yani 24 santimlik askı benim için yeterli olmuş. Burada şöyle bir önemli durum var. Yani herkesin omuz yapısı aynı olmayabilir. Kilo yapımız aynı olsa bile omuz yapısı, boy uzunluğu, bunların hepsi ölçüyü etkiler. O yüzden de siz dediğim gibi benim ölçülerimi dikkate alarak kendi bedeninize göre uyarlayın. Yani çünkü hepimizde duruşu aynı olmayabilir. Aynı kıyafet hepimiz giydiğimiz zaman farklı durabilir. Belki size daha açık duracak, belki daha kapalı duracak. Yani burada şey de etkili, mesela göğüs yoğunluğunuz. Eğer small bedensinizdir, atıyorum göğüsleriniz daha büyüktür ve bu kısım daha böyle aşağıya çeker. O yüzden de en güzeli kendi üzerinize deneyin ve ona uygun olarak ayarlayın. Kendiniz tam bilemeyebilirsiniz. Birisi yardımcı olsun size, eşiniz, kardeşiniz, anneniz vesaire. O işaretlesin. Siz de o kısma kadar örün. O şekilde harika bir ölçüye ulaşırsınız.
Evet, böylelikle bir projenin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sadece bir yumak Sensi Shine kullanarak bu harika bluzu elde ettim. Gerçekten ben bayıldım. Sadece tek bir ip ve tek bir şiş alacak olsaydım yanıma kesinlikle bu ipi tercih ederdim. Hani olur ya, ıssız bir adaya düşseniz yanınıza ne alırsınız diye. Bu kesinlikle reklam vesaire değil. Ben gerçekten bu iple bayıldım. Hem dediğim gibi pamuklu, çok güzel bir dokusu var. Hem de yani bu pul detayları o kadar güzel ki, ne çok fazla ne çok az, o kadar kararına yapılmış ki bayıldım. Renk zaten şahane, bakar mısınız? Bu senenin favori rengi. Kahverengi vizon renk, gerçekten şahane. Belki çekimden dolayı renk bir tık daha farklı görünebilir. Şu an bir tık daha açık görünüyor. Normalde bir tık daha koyu. Şu an mesela ben ekrandan bakıyorum, bir tık daha açık görünüyor. Evet, siz de dilediğiniz şekilde örebilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Lütfen videolarımın devamlı için kanalıma abone olup zile tıklamayı, bildirimleri almak için unutmayın. Ve mutlaka küçük bir emoji de olsa, bir çiçek, bir kalp, artık size kalmış, ne istiyorsanız küçük bir emoji de olsa yorum yapmayı unutmayın. Farklı bir projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.